Gece saat 3. Karanlığın içinde duyulan tek şey ince, tiz bir ıslık sesi ve ardından gelen bir çığlık. Genç bir kadın ölmeden önce sadece 2 kelime söyleyebildi. Benekli bant. Bu bir cinayet mi? Yoksa açıklanamayan bir korkunun eseri mi? Cevap bu hikayede saklı. Orijinal adıyla The Adventure of the Speckled Band. Yazar Arthur Conan Doyle. Bu seslendirme orijinal esere sadık kalınarak daha güçlü bir anlatım deneyimi sunmak amacıyla tarafımızdan yeniden düzenlenmiştir. Sherlock Holmes ile geçirdiğim yıllar boyunca sayısız vakaya tanıklık ettim. Bazıları trajikti, bazıları tuhaf, bazıları ise neredeyse gülünç sayılabilirdi. Ama içlerinden hiçbiri Stockmore'undaki Roylott ailesiyle ilgili olan kadar garip ve ürkütücü değildi. Bu olaylar Holmes ile Baker Sokağı'nda birlikte yaşadığımız ilk yıllarda gerçekleşmişti. O zamanlar bu hikayeyi anlatmam mümkün değildi. Çünkü bir söz vermiştim. Ama artık o sözün bağlayıcılığı kalmadı ve gerçeklerin ortaya çıkma zamanı geldi. 1883 yılının Nisan ayıydı. Bir sabah henüz gün yeni ağarmışken Holmes'un beni uyandırmasıyla gözlerimi açtım. Normalde geç kalkan biriydi. Ama o sabah tamamen giyinmiş halde yatağımın başında duruyordu. "Affedersin Watson," dedi. "Ama bugün sıra sende. Bir misafirimiz var. Genç bir kadın. Oldukça telaşlı bir halde. Beni görmekte ısrar ediyor. Bu saatte Londra sokaklarında dolaşıp kapımıza gelen biri varsa mesele ciddidir. Ve sanırım sen de başından itibaren bu olayı takip etmek istersin." Yatağımdan fırladım. "Bunu kaçırmam," dedim. Birkaç dakika içinde hazırdım ve birlikte aşağı indik. Salona girdiğimizde pencerede oturan, siyahlar içinde yüzü peçeyle örtülü bir kadın ayağa kalktı. Holmes her zamanki sakinliğiyle konuştu. "Günaydın madam, ben Sherlock Holmes. Bu da dostum ve meslektaşım Doktor Watson. Onun yanında her şeyi rahatlıkla anlatabilirsiniz. Ateşe yaklaşın ve biraz ısının." Kadın başını salladı ama sesi titriyordu. "Soğuktan değil," dedi. "Korkudan titriyorum." Peçesini kaldırdı ve o an karşımızda duran kadının yüzünü gördük. Yüzü solgundu, gözleri korkuyla doluydu ve saçlarının arasında erken yaşta beyazlamış teller vardı. Sanki uzun süredir kaçıyordu bir şeyden. Holmes dikkatli ona baktı. Sonra yumuşak bir sesle konuştu. "Korkmayın, size yardım edeceğiz." "Bu sabah trenle geldiniz." Kadın şaşkınlıkla başını kaldırdı. "Bunu nasıl anladınız?" "Elinizdeki bilet parçasından ve ceketinize sıçramış çamurdan. Uzun bir yolculuk yaptınız ve aceleyle geldiniz." Kadın bir nefes aldı. "Evet, doğru. Artık dayanamıyorum. Eğer bu böyle devam ederse aklımı yitireceğim. Hiç kimsem yok. Bana yardım edebilecek tek kişi bile." "Adım Helen Stoner," dedi. "Ve üvey babamla birlikte yaşıyorum. Dr. Grimesby Roylott ile." Holmes başını hafifçe eğdi. Bu ismi tanıyordu. Ve hikaye işte o anda başladı. Helen Stoner konuşmaya devam etti. "Üvey babam İngiltere'nin en eski ailelerinden birine mensuptur. Roylott ailesi. Bir zamanlar çok zengindi. Ama nesiller boyunca süren savurganlık ve kötü alışkanlıklar her şeyi yok etti. Geriye sadece harap bir malikane kaldı ve borçlar. Üvey babam gençliğinde Hindistan'a gitti. Orada doktorluk yaptı. Oldukça başarılıydı. Ta ki bir gün, bir öfke anında
hizmetkarını öldürene kadar. Olaydan sonra hapse girdi ve yıllar sonra İngiltere'ye döndü. Artık bambaşka bir adamdı. Öfkeli, kontrolsüz ve tehlikeli. Annem onunla Hindistan'da evlenmişti. Ben ve ikiz kardeşim Julia o zamanlar sadece 2 yaşındaydık. Annemin hatırı sayılır bir geliri vardı ve bu gelir evlenmemiz durumunda bize paylaştırılacaktı. Holmes'un gözleri hafifçe daraldı. Bu detay önemliydi. İngiltere'ye döndükten kısa bir süre sonra annem bir tren kazasında hayatını kaybetti. Ve biz üvey babamızla birlikte Stockmore'undaki o eski eve taşındık. Başta her şey normaldi. Ama zamanla üvey babam değişti. Kimseyle görüşmez oldu. Komşularla kavga etti. Hatta 2 kez mahkemelik oldu. Köy halkı ondan korkuyordu. Biz de. Evde hizmetçi tutamıyorduk. Kimse kalmak istemiyordu. Bütün işleri ben ve kardeşim yapıyorduk. Julia öldüğünde henüz 30 yaşındaydı. Ama saçları benimki gibi erkenden beyazlamıştı. Holmes hafifçe öne eğildi. Kız kardeşinizin ölümünden bahsedecektiniz. Helen başını salladı. Evet, 2 yıl önceydi. Julia, Noel zamanı teyzemizi ziyarete gitti. Orada biriyle tanıştı. Bir subay. Ve nişanlandılar. Üvey babam bu evliliğe karşı çıkmadı. En azından öyle görünüyordu. Ama düğüne 2 hafta kala her şey değişti. O geceyi asla unutamam. Evimizin sadece bir kanadı kullanılıyordu. Yatak odalarımız yan yana 3 odaydı. İlk oda üvey babama aitti. Ortadaki oda Julia'nın, son oda ise benimdi. O gece şiddetli bir fırtına vardı. Rüzgar uğulduyordu. Yağmur camlara vuruyordu. Julia odama geldi. Bir süre sohbet ettik. Sonra kapıya yöneldi. Tam çıkarken birden durdu ve bana döndü. Helen dedi. Geceleri hiç ıslık sesi duydun mu? Hayır dedim, hiç duymadım. Son birkaç gecedir dedi. Her gece saat 3 civarında. İnce bir ıslık sesi duyuyorum. Nereden geldiğini bilmiyorum. Ama beni uyandırıyor. Ben bunun bahçedeki çingenelerden geldiğini söyledim. Ve onu rahatlattım. En azından öyle sandım. Kapısını kilitledi. Ben de yatağıma döndüm. Ama o gece uyuyamadım. İçimde açıklayamadığım bir korku vardı. Ve sonra bir çığlık duydum. Julia'nın çığlığı. Yatağımdan fırladım. Kapıyı açtım. Koridora çıktım. Ve o anda bir ıslık sesi duydum. Ve ardından metal bir ses. Julia'nın kapısı açıldı. Yavaşça gıcırdayarak. Ve o an kapıda belirdi. Yüzü bembeyazdı. Gözleri korkuyla açılmıştı. Eliyle havayı yokluyordu. Sanki göremiyordu. Ona koştum. Ama yere yığıldı. Vücudu kasılıyordu. Acı içinde kıvranıyordu. Ve sonra son sözlerini söyledi. Tanrım Helen, benekli bant ve sustu. Odadaki sessizlik ağırdı. Helen'in anlattıkları sadece bir ölüm hikayesi değildi. Bu planlanmış bir şeydi. Holmes arkasına yaslandı. Gözlerini kapadı ve birkaç saniye boyunca hiç konuşmadı. Sonra aniden doğruldu. Üvey babanızla ilişkiniz nasıl diye sordu. Helen tereddüt etti. Zor dedi. Öfkesi kontrol edilemez. Bazen bize zarar verecek kadar. Holmes yavaşça elini uzattı. Helen'in bileğini nazikçe tuttu ve dantel manşeti geriye itti. Orada parmak izleri vardı. Morarmış, belirgin 5 parmak. Şiddetin izi. Holmes'un sesi yumuşaktı ama kararlıydı. Size kötü davranılmış. Helen hemen elini geri çekti. Bazen kendini kontrol edemiyor dedi.
Holmes ayağa kalktı. Artık düşünüyordu. Hızlı, keskin. "Zaman kaybetmemeliyiz," dedi. "Bugün Stockmore'a gitmeliyiz." Aynı gün öğleden sonra Holmes ve ben yola çıktık. Trenle kısa bir yolculuk yaptık. Sonra at arabasıyla devam ettik. Hava güneşliydi. Bahar yeni başlıyordu. Ağaçlar tomurcuklanmıştı. Toprak nemliydi. Ama içimde garip bir huzursuzluk vardı. Çünkü gittiğimiz yer ölümün kol gezdiği bir evdi. Sonunda malikane göründü. Eski, yıpranmış taş bir yapı. Bir kısmı harabe halindeydi. Diğer kısmında ise yaşam belirtileri vardı. İşte orada yaşıyorlardı. Helen bizi kapıda karşıladı. Yüzü solgundu. Ama umutluydu. "Üvey babam şehirde," dedi. "Akşama kadar dönmez." Bu bizim için bir fırsattı. Holmes hemen incelemeye başladı. Önce dışarıdan. Pencereleri kontrol etti. Demir parmaklıklar sağlamdı. Panjurlar kilitliydi. Hiçbir yerden giriş yoktu. Sonra içeri girdik. Koridordan geçtik ve Julia'nın öldüğü odaya girdik. Oda küçüktü. Basit döşenmişti. Bir yatak, bir masa, 2 sandalye ve yatak yanında sarkan bir ip. Holmes hemen oraya yöneldi. İpi tuttu, çekti. Hiçbir şey olmadı. "Bu sahte," dedi. "Bir zil ipi değil." Ben şaşkınlıkla baktım. "Peki neden orada?" Holmes cevap vermedi. Gözleri başka bir noktaya kaydı. Yatağın hemen üstünde, duvarda küçük bir delik vardı. Bir havalandırma. Ama garip olan şuydu. Bu delik dışarıya açılmıyordu. Yan odaya açılıyordu. Holmes fısıldadı. "Bu hiç mantıklı değil." Sonra yatağa baktı. Etrafını inceledi ve birden durdu. Yatak sabitlenmiş. Yere çivilenmiş. Yani hareket ettirilemiyordu. Yani hep aynı yerde durmak zorundaydı. Holmes'un yüzü değişti. Artık parçalar birleşiyordu. "İlginç," dedi. "Çok ilginç." Sonra üvey babanın odasına girdik. Oda daha büyüktü ama daha soğuktu. Bir kasa vardı, bir sandalye, bir masa ve küçük bir süt tabağı. "Evde kedi yok," dedi Helen. "Doğru," dedi Holmes. "Ama bir çita var ve bir babun." Holmes yerdeki sandalyeye eğildi, inceledi. Üzerinde aşınma izleri vardı. Sanki biri sık sık üzerine çıkıyordu. Ve sonra yerde bir kırbaç gördü. Ama sıradan bir kırbaç değildi. Ucu ilmek şeklinde bağlanmıştı. Holmes doğruldu ve bana baktı. "Watson, bu iş çok tehlikeli." Dışarı çıktık. Helen bize baktı, endişeyle. "Ne düşünüyorsunuz?" dedi. Holmes bir an sustu. Sonra yavaşça konuştu. "Bu gece sizin odanızda kalacağız." Helen geri çekildi. "Ne?" "Evet," dedi Holmes. "Bu gece her şeyi öğreneceğiz. Ya da çok geç olacak." Gece çökmüştü. Malikanenin etrafı tamamen karanlığa gömülmüştü. Biz Holmes ile birlikte Helen'in odasındaydık. Işıkları söndürmüştük. Hiçbir ses çıkarmadan bekliyorduk. Holmes kulağıma eğildi. En küçük bir ses her şeyi mahveder. Elimde tabanca vardı. Parmaklarım soğuktu. Dışarıdan rüzgarın uğultusu geliyordu. Ara sıra uzaktan bir kuş sesi ve bir kez pencerenin hemen önünden geçen garip bir hırıltı. Çita serbestti. Zaman geçmiyordu. Dakikalar saatler gibi uzuyordu. Saat 12 oldu. Sonra 1, 2, 3 ve biz hala bekliyorduk. Sonra bir ışık parladı. Duvarın üst kısmında, havalandırma deliğinde. Sadece bir an ve kayboldu. Ama hemen ardından keskin bir koku yayıldı. Yanık yağ ve metal kokusu. Birisi yan odadaydı. Sonra bir ses duyuldu. İnce,
Sürekli yumuşak bir ses. Tıs. Holmes bir anda ayağa fırladı ve bir kibrit çaktı ve bastonuyla ipe vurdu. "Gördün mü Watson?" diye bağırdı. Ama ben hiçbir şey göremedim. Gözlerim kamaşmıştı. Tam o anda bir ıslık sesi duyuldu ve hemen ardından korkunç bir çığlık. Öyle bir çığlıktı ki acı, öfke ve korku hepsi iç içeydi. Ses yavaş yavaş azaldı ve tamamen kesildi. Kalbim hızla atıyordu. Holmes bana baktı. "Bitti," dedi ve belki de böylesi daha iyi oldu. Lambayı yaktı. Tabancamı almamı işaret etti. Koridora çıktık. Doktor Roylott'un odasına yöneldik. Kapıyı çaldık. Cevap yoktu. Holmes kapıyı açtı ve içeri girdik. Gördüğümüz manzara unutulmazdı. Doktor Roylott sandalyede oturuyordu. Hareketsiz. Ölmüştü. Gözleri yukarı bakıyordu. Yüzü donmuştu ve başında garip bir bant vardı. Sarı, üzerinde koyu benekler olan bir bant. Holmes fısıldadı. "Benekli bant." Tam o anda bant hareket etti ve içinden bir yılan başı yükseldi. Zehirli bir yılan. Holmes geri çekildi. "Hint bataklık engereği," dedi. "En ölümcül türlerinden biri. Isırdıktan sonra insan saniyeler içinde ölür." Yılan hala hareket ediyordu. Holmes kırbacı aldı. Ustaca bir hamleyle onu yakaladı ve kasanın içine fırlattı. Kapağı kapattı. Her şey artık açıktı. Oda sessizdi. Sadece yeni sönmüş bir korkunun izleri vardı. Doktor Roylott'un cansız bedeni karşımızda duruyordu ve artık gerçek ortaya çıkmıştı. Helen'i güvenli bir yere gönderdikten sonra olayı yetkililere bildirdik. Resmi açıklama basitti. Tehlikeli bir hayvanla oynarken hayatını kaybetti. Ama gerçek çok daha karanlıktı. Ertesi gün Londra'ya dönerken Holmes bana her şeyi anlattı. "Başta hata yaptım Watson," dedi. "Çingenelere odaklandım. Bant kelimesi beni yanlış yönlendirdi. Ama sonra gerçek ipuçları kendini gösterdi. 1. Havalandırma deliği, 2. Sahte bir zil ipi ve 3. Yere sabitlenmiş bir yatak." Holmes bana baktı. "Bu üçü bir araya geldiğinde plan ortaya çıkar." "Yılan," dedi. "Delikten giriyordu. İpten aşağı iniyordu ve doğrudan yatağa ulaşıyordu. Yatak sabit olduğu için kurban her zaman aynı yerdeydi. Kaçma şansı yoktu." "Peki neden ıslık?" diye sordum. Holmes cevapladı. "Yılanı geri çağırmak için ve süt onu eğitmek için. Her gece gönderiyordu ve sabaha karşı geri alıyordu. Bir gece ısırık gerçekleşene kadar ve zehir tespit edilemezdi." "Doktor," dedi Holmes. "Çok zeki bir adamdı ama zekasını kötülük için kullandı ve sonunda kendi tuzağına düştü." "Peki o gece," dedim. "Sen ne yaptın?" Holmes kısa bir süre sustu. Sonra şöyle dedi. "Yılanı gördüğüm anda ona vurdum ve korkutup geri kaçmasını sağladım. Ama yanlış yöne kaçtı, sahibine, ve onu ısırdı. Tren ilerliyordu. Pencereden dışarı baktım. Güneş doğuyordu. Yeni bir gün başlıyordu. Ama bazı geceler hiç bitmez." Holmes sessizce konuştu. "Şiddet eninde sonunda sahibini bulur." Ve ben o an şunu anladım. Bazı sırlar karanlıkta kalmalıydı ama bazıları ortaya çıkmak zorundaydı.